Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pek çok farklı projelerinizi süslemekte kullanabileceğiniz tığ işi, deniz yıldızı, çiçek yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım çiçek desenini istediğiniz türde ipliklerle örebilir, istediğiniz kadar büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Ve ben buradaki çiçekleri örerken alize batik iplik kullandım arkadaşlar. Angora Gold batik. Fakat sizlere deseni daha net anlatabilmek için bu kez Alize Diva'nın ipliklerini kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile çiçekleri öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çiçeklerin yapılışına başlayalım. Çiçeğin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir, halkanın içerisine 12 sık iğne yapalım. On iki sık iğneyi yaptıktan sonra halkanın ipini sıkıştıralım ve yapmış olduğumuz birinci zincirin tepesinden kaydırma yaparak sırayı birleştirelim. Çok sıkı olmayan 12 zincir yapalım. Ve ikinci zincirden başlayarak yapmış olduğumuz tüm zincirlerin tepesine sık iğne yapalım. On iki zincirin tepesine toplam 11 tane sık iğne yaptım. Sonraki sık iğnenin tepesine kaydırma yapalım. Bu kez 10 zincir. İkinci zincirden başlayarak yan yana toplam 9 tane sık iğne yapalım. Ve 9. sık iğneyi yaptıktan sonra gelen sık iğnenin tepesine kaydırma yaparak kapatalım. Şimdi tekrar 12 zincir yapacağız. Ve ikinci zincirden başlayarak yan yana 11 sık iğne yapalım. On birinci sık iğneyi yaptıktan sonra gelen sık iğnenin tepesine kaydırma, 10 zincir yaparak kısa sık iğne sırasını yapacağız. İkinci zincirden başlayarak yan yana toplam 9 tane sık iğne yapalım. Sonra gelen sık iğnenin tepesine kaydırma yaparak ve uzun zincir ile sık iğneleri yapacağız. Sıra sonuna kadar bir uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar. Uzun zincirler toplam 12, kısa zincirlerde ise 10 zincir yapalım
ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman şu an 4 tane zincir yaptık. Toplam 12 tane zincir olması gerekiyor. Yan yana toplam 12 tane zincir grubunu yaptım. Sıranın başında 12 zincir ile başlamıştım. 12. son zinciri ise 10 adet yaparak tamamlamış olduk. Ve ilk yapmış olduğumuz kaydırmanın tepesine tekrar kaydırma yapalım. Bir zincirden sonra ipi burada keselim. Ve bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Sihirli halkanın ipini de tamamen sıkıştıralım ki açılmasın. Buraya da düğüm yaparak ilmeklerin arasından gizleme işlemini yapabilirsiniz. Kopartmış olduğumuz ipi de yine arka taraftan gizleyelim arkadaşlar. Evet, çiçeğimizin ana gövdesinde batik iple yapmış olduğum yeşil kısmı tamamlamış olduk. Şimdi burada küçük çiçeği yapacağız. Aynı işlemleri tekrar edeceğiz fakat sık iğne ve zincir sayıları farklı olacak arkadaşlar. Sihirli halka yapalım. Bir zincir. Bu kez halkanın içerisine 10 sık iğne yapalım. On sık iğneyi yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirelim. Ve dediğim gibi mavi çiçekte yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Nasıl ki burada sihirli halkanın içerisine 12 tane sık iğne yapıp 12 tane zincir grubu yaptıysak bu kez 10 sık iğnenin tepesine yan yana 10 tane zincir grubu yapacağız. Uzunlu kısalı yaptığımız işlemin aynısını burada da tekrar edeceğiz. 12 10 zincir yapmıştık. Bu kez 8 zincir 6 zincir 8 zincir 6 zincir şeklinde sık iğne gruplarını oluşturacağız. 8 zincir yapalım şimdi. Ve ikinci zincirden başlayarak yan yana 7 sık iğne yapacağız. Sonraki sık iğnenin tepesine kaydırma yapalım. Kısa zincir yapacağımız için 6 zincir. İkinci zincirden başlayarak yan yana 5 sık iğne. Sonraki sık iğnenin tepesine kaydırma. Uzun zincir yapacağımız için 8 zincir. İkinci zincirden başlayarak yan yana 7 sık iğne. Bu şekilde toplam 10 zincir grubuna tamamlayalım. Uzun zincirlerde 8, kısa zincirlerde 6 yapalım. Sıranın sonunda tekrar kaydırma yaparak ve ipi keserek küçük çiçeği de tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar, çiçeklerin her ikisini de oluşturduk. Büyük çiçeğimizin ortasında 12 sık iğne ve 12 tane zincir grubu yaparken küçük çiçeğin ortasında 10 sık iğne ve yan yana 10 tane zincir grubunu oluşturmuş olduk. Her iki çiçeği de tamamladıktan sonra zincirler içeriye kıvrıldığı için bunu elinizle düzelterek ütünün buhar yardımıyla düzeltebilirsiniz arkadaşlar ve tüm düzenlemeleri yaptıktan sonra küçük çiçeği büyüğün üzerine koyarak dikme işlemini gerçekleştireceğiz ve sihirli halkaların
aynı oranda ortaya gelmesine dikkat edelim. Ve üstte kullanmış olduğum çiçekteki ip ile dikeceğim. Sarı çiçeğin sık iğneleri noktalarından dikme işlemini yapacağım. Ve son iğne dikişini de attıktan sonra üstüne farklı türlerde bu şekilde inci ve boncuklar dikebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sarı büyük bir ince alalım. Ve yine sık iğneli noktaların herhangi birinden yukarıya doğru iğneyi çıkartarak ilmeğe geçirelim. Daha sonra bu inciyi de buraya dikelim. İplerin yukarıda görünmemesi için bu ipin tam karşısından dikerseniz daha muntazam olacaktır. Bakın iplik görünmemiş oldu. Aynı işlemi birkaç defa tekrarlayabilirsiniz daha sağlam olması için. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra şu an ben ütülemediğim için zincirler içe doğru görmüş olduğunuz gibi kıvrılıyor ve ütüleme işlemini yaptığınız zaman videonun başında göstermiş olduğum gibi gayet muntazam çiçekler elde edeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde farklı iki renk ile kombinleyebilir ya da istediğiniz türde batik iplikler ile örebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.